Türkiye'nin arabuluculuğunda Etiyopya ve Somali arasında bir anlaşma imzalanmıştı. Bu anlaşmanın ardından Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye'nin Sudan'daki olaylara da arabulucu olması gerektiğini söyledi ve Türkiye bu isteği kabul etti. Bu videoda Etiyopya ve Somali arasındaki gerginliğin nedenini, Birleşik Arap Emirlikleri'nin neden Sudan'daki milislere destek verdiğini anlatmaya çalışacağım. Türkiye bu konularda neden sorumluluk alıyor? Bölgesel bir güç olmayı mı istiyoruz, yoksa olası bir Etiyopya-Mısır savaşının önüne geçmeyi mi? Videoyu beğenmeyi ve 1 milyon yolunda kanala abone olmayı unutmayın. Öncelikle çözüme kavuşan Etiyopya, Somali ve Mısır üçgeniyle başlayalım. Etiyopya aslında denize sınırı bulunmayan bir ülke. Çünkü 90'ların başında Eritre'nin bağımsızlığını kazanmasının ardından denize olan erişimini kaybetmişti. Fakat Etiyopya bölgesel güç olmak için suyu ve enerjiyi kontrol etmek istediği gibi denizi kullanmak ve ticareti de yönlendirmek istiyor. Bu yüzden Somali toprakları içerisinde kendi kendine bağımsızlığını ilan eden ama hiçbir Birleşmiş Milletler ülkesi tarafından tanınmayan Somaliland'le bir anlaşma yapmışlardı. Bu anlaşmaya göre Somaliland 32 kilometrelik sahil şeridini Etiyopya'ya tahsis etti. Ayrıca Berbera Limanı'na ticaret ve askeri amaçlar için erişim sağladı. Haliyle bu haklar Etiyopya'nın yeniden denize kavuşması anlamına geliyordu. Elbette tüm bu kazanımların karşılığında Etiyopya'da Somaliland'i egemen bir ülke olarak tanıyacak ve böylece Somaliland ilk kez bir Birleşmiş Milletler üyesi devlet tarafından kabul görecekti. Fakat tam da bu noktadan sonra işler karıştı. Somaliland'in bağımsızlığını tanımayan Somali hükümeti, yaşanan süreçleri yasa dışı ve terörist bir eylem olarak nitelendirdi. Bu sebeple anlaşmayı geçersiz ilan ederek Etiyopya'daki büyükelçisini geri çağırdı. Bu sırada Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ise Etiyopya'nın bu adımını kimsenin kabul etmeyeceğini ve bu nedenle kardeş ülkeler kendilerinden yardım istediğinde yardımcı olacaklarını belirtti. Öte yandan Türkiye, geçtiğimiz senelerde Somali ve Etiyopya arasındaki dolaylı görüşmelere öncülük ederek Somaliland limanı anlaşmazlığını çözme girişiminde bulunmuştu. Bu çabalar o zamanlar bir karşılık bulmasa da geçtiğimiz haftalarda Ankara'da yeni bir anlaşma imzalandı. Yapılan bu anlaşmaya göre Somali ve Etiyopya liderleri birbirlerinin toprak bütünlüğünü teyit ettiler. Ayrıca Etiyopya'nın Somali Federal Cumhuriyeti'nin yetkisi altında denize erişimi konusunda anlaşıldı. Yani bu anlaşmaya göre iki ülke arasındaki en önemli iki mesele çözülmüş gibi duruyor. Ancak bununla birlikte henüz kesinleşen bir şey olmadığını da söylemem gerekiyor. Çünkü bu süreç 2025 Şubat sonuna kadar devam edecek. Maksimum Şubat ayına kadar Etiyopya, Somali ve Türkiye arasında küçük bir zirve daha görebiliriz. Eğer taraflar arasında yeni bir anlaşmazlık olmazsa bu toplantıların sonrasında nihai anlaşma imzalanmış olacak. Bakalım ilerleyen günler bize ne gösterecek. Lakin bana kalırsa bu anlaşma Türkiye'nin Mısır'ı ekarte ettiği bir anlaşmaydı. Öte yandan bölgesel güç olma yolunda atılmış önemli bir adımdı. Çünkü Mısır bu konuyu defalarca çözmeye çalıştı fakat süreç bir sonuca bağlanmadı. Zaten bu olayların dışında onların da Etiyopya ile arası iyi sayılmaz. Çünkü Etiyopya Nil Nehri üzerine devasa bir baraj inşa ediyor ve Mısır bu durumdan oldukça rahatsız. Sisi, Nil Nehri'ndeki su akışını etkileyecek bu değişikliklere karşı son derece hassas durumda. Çünkü ülkesinin su ihtiyacının %97'si Nil Nehri'nden karşılanıyor ve bu veri Mısır'ın bu nehre ne kadar bağımlı olduğunu kanıtlıyor. Öte yandan 1 milyon kilometre karelik yüz ölçümüne sahip olan Mısır'ın aslında sadece 40 bin kilometre karelik ekilebilir arazisi mevcut. Dolayısıyla zaten kısıtlı olan bu verimli topraklar Mısır'ın katlanan nüfusu ve artan kentleşme nedeniyle küçülüyor. Nüfus ve kentleşme nedeniyle her 10 yılda bir dikilebilir alanın %2'si heba oluyor. Zaten durum bu kadar kötüyken Nil'in kuruması Mısır için en büyük tehditlerden birisi. Saymış olduğum tüm bu nedenlerden dolayı Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Nil Nehri'ne yapılan bu projeyi kendileri için bir tehdit olarak tanımlıyor ve bu konuda Etiyopya'yı uyarıyor. Ancak Etiyopya bu tehditleri aldırmadan baraj inşaatını sürdürmeye devam ediyor. Hatta baraj çok yakında tam kapasiteyle çalışmaya başlayacak. Mavi Nil, Etiyopya'daki Tana Gölü'nden doğar ve yaklaşık 1450 kilometre boyunca akarak Sudan'ın başkenti Hartum'da Beyaz Nil'le birleşir. Ayrıca Mavi Nil, Mısır ve Sudan'a ulaşan tüm Nil sularının %60 ila %70'ini taşır. Bu nedenle Mavi Nil'de baraj kurma fikri aslında yeni bir konu değil. Özellikle Etiyopya büyük bir hidroelektrik potansiyeline sahipti ve bu kaynakları en iyi şekilde kullanmanın yollarını arıyordu.
Başlangıçta Proje X olarak adlandırılan bu girişim sonrasında Milenyum Barajı adını aldı. Fakat daha sonrasında 2011 yılında Büyük Etiyopya Rönesans Barajı olarak yeniden adlandırıldı ve aynı yıl içerisinde inşaatına başlandı. Etiyopya'nın yeni bir bakış açısına sahip olduğunu tüm dünyaya vurgulamak istedikleri için Rönesans adını özellikle tercih etmişlerdi. Afrika'nın en büyük hidroelektrik santrali olarak tasarlanan bu baraj toplamda 145 metre yüksekliğinde ve 1800 metre uzunluğunda. Ayrıca yıllık olarak yaklaşık 6000 megawatt elektrik üretmeyi amaçlıyorlar. Peki böylesine çılgın bir projeyi kim finanse ediyor? Afrika'ya büyük yatırımlar yapan Çin veya Rusya mı? Aslında ilk bakışta ben de böyle bir şey olabileceğini düşünmüştüm. Fakat işin ilginç kısmı Etiyopya bu barajı neredeyse tamamen kendi kaynaklarıyla finanse ediyor. Barajın yol açacağı jeopolitik gerginlikler projenin en başında belli olduğu için uluslararası yatırımcılar projeye katılmayı tercih etmedi. Hatta bu noktada daha da ilginç bir bilgi vereyim. Ülkedeki memurlar ve vatandaşlar da kendi arzularıyla projeye maddi katkıda bulunuyorlar. Evet, şaka yapmıyorum. Etiyopyalı devlet memurları bu proje için bir aylık maaşlarını devlete bağışladı. Hatta bu proje sayesinde yaklaşık 5 milyar dolar toplandı. Bakıldığında bu baraj şüphesiz tüm Etiyopyalılara fayda sağlayacak. Dolayısıyla bu şekilde birlik olunması çok güzel. Ancak siz olsaydınız böyle bir şeyi destekler miydiniz ve cebinizden bir aylık maaşınızı verir miydiniz? Bu konudaki fikirlerinizi oldukça merak ediyorum. Yorumlarda buluşalım. Velhasıl şunları da unutmamak gerek. Barajın bitmesiyle beraber ülkenin elektrik üretimi 2 katına çıkacak. Dolayısıyla Etiyopya bölgesel enerji tedariğinde kilit bir oyuncu haline gelecek. Bakalım halkın yaptığı bu bağışlar o zaman vatandaşların cebine geri dönecek mi? Bu sorunun cevabını bilmiyorum ama konuya geri dönecek olursam, Etiyopya'nın kendi çıkarları için ilerlettiği bu projeler komşu ülkelerle aralarını bozmuştu. Her ne kadar Türkiye sayesinde Somali ile arasını düzeltmiş olsa da Sudan ve Mısır'la hala bir gerginlik söz konusu. Öte yandan bu durum ilerleyen dönemlerde savaşa bile dönüşebilir. Çünkü Mısır büyük bir kıtlığın eşiğinde ve Somali'deki askeri varlığını günden güne arttırıyor. Ayrıca Etiyopya ve Mısır arasında böyle bir savaş söz konusu olursa böyle bir savaşı destekleyeceklerden birisi muhakkak İsrail olacaktır. Mısır'dan toprak almaya gayret edeceklerinden eminim. Özellikle Şubat ayında gerçekleşecek olan yeni zirvede Türkiye'nin bu işten çıkarının ne olduğunu kesin olarak anlayacağız. Daha önceki örneklere bakmak isterseniz Somali'den bir örnek vereyim. Türkiye Somali ile yaptığı anlaşma neticesinde Somali'nin deniz güvenliğini sağlıyor. Elbette bunların karşılığında Somali'nin münhasır ekonomik bölgesinden elde edilen gelirin yaklaşık %30'unu alıyor. Kim bilir belki de Somali ve Etiyopya arasında imzalanacak olan yeni bir anlaşmayla Türkiye, Afrika'nın en büyük barajından da belirli bir hisse sahibi olabilir. İki ülke arasında karşılıklı ticaret anlaşmaları imzalanabilir. Fakat tüm bunlar sadece benim kişisel yorumlarım. Öte yandan Etiyopya'nın bu projesinden rahatsız olan bir diğer ülke ise Sudan. Fakat Sudan'ın bunlardan önce kendi iç meselelerini çözmesi gerekiyor. Bu nedenle Birleşik Arap Emirliği'nin çağrısıyla Sudan'da arabuluculuk yapmamız konusunda da bir şeyler söylemek istiyorum. Türkiye ilerleyen günlerde bu ülkeler arasında arabulucu olmaya çalışacak. Hatta Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Sudan'daki krize çözüm bulmaya yönelik diplomatik çabalarını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Ayrıca Türkiye'nin bölgede barış ve istikrarı destekleme, ülkeler arasındaki ilişkilerin güçlenmesine katkıda bulunma konusundaki girişimlerini olumlu karşıladıklarını söyleyen ifadeler kullandı. Fakat öncesinde tüm bu süreci anlamak için Sudan'da neler olduğunu bilmemiz gerekiyor. Peki Sudan'da neler oluyor? 2023'ten bu yana Sudan'da iç savaş devam ediyor ve bu savaş neticesinde on binlerce insan hayatını kaybetti. Öte yandan Sudan'a göre bu iç savaşı destekleyenlerden birisi Birleşik Arap Emirlikleri. Hatta Sudan Dışişleri Bakanlığı şöyle bir açıklama yaptı. Birleşik Arap Emirliği'nin milis güçlerine silah ve paralı asker tedarik etmeyi bırakması gerekiyor. Böylece bölgede kalıcı bir barış olabilir. Bu noktada Türkiye'nin Sudan'daki mevcut krize bir çözüm bulma yönündeki diplomatik çabalarını memnuniyetle karşıladıklarını da ifade ettiler. Benzer bir açıklamayı Birleşik Arap Emirlikleri tarafı da yapmıştı. Eğer bu girişim başarılı olursa Türkiye'nin arabuluculuğunda Sudan'daki çatışmayı sona erdirmek, acil bir ateşkes sağlamak ve insani krize çözüm bulmak mümkün olabilir.
Bunların dışında Türkiye'nin bir talebi söz konusu olur mu bilmiyorum. Fakat bana kalırsa bu anlaşma gerçekleşirse Türkiye'nin Sudan'daki çıkarları söz konusu olacaktır. Daha önce de anlattığım gibi Sevakin Adası eskiden Osmanlı toprağıydı. 2017'de dönemin Sudan Devlet Başkanı El-Beşir bu adayı 99 yıllığına Türkiye'ye kiralamış olsa da o günden sonra Sudan'da işler karışmıştı. Ülkeyi 30 yıl boyunca yöneten Ömer el-Beşir, ordunun yönetime el koymasıyla tutuklanmıştı. Ayrıca bu süreçten sonra Sudan'da iç savaş patlak verdi. Belki de bu arabuluculuğun sonunda Türkiye'nin yeniden böyle bir talebi olabilir. Tüm bu soruların cevaplarını önümüzdeki yılda alabileceğimizi düşünüyorum. Bu vesileyle hepinizin yeni yılını kutluyor ve her birinize sağlık, huzur ve bol para getirmesini diliyorum. İşimiz sosyal medya olduğu için insanların kalplerindeki kire hakimim. Dolayısıyla sizler için bir şey isteme hakkım olsaydı gönlünüzdekileri yaşamanızı isterdim. Yeni yılı kalbinizdeki tüm güzellikleri hayatınıza katsın. O yüzden kalbinizdeki güzellikleri diri tutun. 2024 benim için oldukça güzel bir yıldı. 100.000 abone oldum ve destekleriniz sayesinde 8 ülke gezdim. Umarım 2025 yılı bunlardan çok daha güzellerini hayatıma getirir. Beni buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, sağlıkla ve barışla kalın.